Evet, Türk vatandaşlarının ayrıldığı Lübnan'da, Beyrut'ta ne oluyor? Şimdi bu soruya yanıt verelim. Zira Beyrut'ta sivillerin yaşadığı yer vuruldu bu kez İsrail tarafından. Hatta Lübnanlı yetkililer bu bölgenin ilk kez vurulduğunu söylüyor. Arda arda iki büyük patlama oldu. En az 22 yaralı var. 22 kişi, düzeltiyorum, hayatını kaybetti. 100'ün üzerinde de yaralı var. Aynı zamanda Lübnan'daki Birleşmiş Milletler karargahı da hedef alındı. Orada da iki Birleşmiş Milletler barış gücünün hafif şekilde yaralandığı bilgisi var. Şimdi Beyrut'ta neler oluyor Süheyla, nasıl yanıt verirsin bu soruya? Beyrut aslında birkaç gün görece sakindi. Evet, hava saldırıları sürüyordu ama çok yoğun ve de sivil yerleşim yerlerini hedef alan büyük bombardımanlar olmuyordu ki işte İsrail ordusu bu sükuneti yeniden en acı biçimde bozdu ve de Beyrut'un merkezini bombaladı. Üçüncü kez Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bu mahalle dışında başka bir yeri vurdu ve de Başura mahallesinde yine bir apartman hedef alındı. Sivillerin yaşadığı, sivil yerleşim yeri olan bir noktaydı ve her şeyden önemlisi o sözde uyarıları yaptığını açıklıyor ya İsrail. Bir uyarı da yapmadı. Dolayısıyla yine bir savaş suçu kapsamına girebilecek bir suç mahalli olarak adlandırabileceğimiz hiç şüphesiz. Tabii ki bir olay, bir saldırı yine var Beyrut'ta. Şu ana kadar en az 22 kişinin öldüğü belirtiliyor, hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ve yine oradan Gazze'yi aratmayan, gerçekten de zaten Netanyahu açık açık artık bu tehditleri yapmaktan çekinmiyor. Lübnan halkına siz karar verin, ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın, yoksa Gazze'deki gibi uzun süreli ve acı bir sürecin içine girersiniz demişti. İşte onu yaşatıyor gibi Netanyahu yönetimi Lübnan'da da böylesi bir durum var ve Lübnan'da zaten hiçbir yerin, Beyrut'ta hiçbir yerin güvenli olmadığını kentin belediye başkanı da belirtmişti. İşte ne yazık ki bu endişeler, korkular haklı çıkıyor. Daha da devamı gelecek mi? Peki hedef neydi? Bu da önemli. Hizbullah'ın yine yönetici kadrosunun ve de Nasrallah'ın kayınbiraderinin o vurulan binada olduğu, onların hedef alındığı açıklandı İsrail tarafından. Ama gelen bilgilere göre Nasrallah'ın kayınbiraderi, yani hedefteki kişi bu saldırıdan kurtulmuş, sağ kurtulmuş. Yani bu kez İsrail istediğini yapamadı gibi duruyor. Tabii ki bunun yanında hayatını kaybeden sivillerin olduğu gerçeğini hep altını çizmemiz gerekiyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler dedin. Biliyorsun ki Gazze'deki bu katliam boyutundaki savaşla, saldırılarla birlikte İsrail bir anlamda Birleşmiş Milletler'le de savaşır hale gelmişti. Zaten Gazze'de defalarca Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ajansı, çalışanları, merkezi, kampları hepsi hedef alınmıştı. Zaten biliyorsunuz ki Antonio Guterres, bu Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri, İsrail'de istenmeyen kişi, persona non grata ilan edildi. Açık açık Birleşmiş Milletler'in en üstündeki kişisi ve diğer kurumlarını bir düşman olarak gösteriyor. Hamas'a yardım ettiğini iddia ediyor ve de sivillere yardım yapan bütün yetkilileri dahi hedef alıyor. Şimdi Gazze'de yaşanan ve çok tepki çeken ama durdurulamayan bu durum Lübnan'a da sıçradı. Lübnan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bir merkezi hedef alındı. Hem de 24 saat içinde bir değil 3 kez ayrı zamanlarda, ayrı olaylarda buraya ateş açıldı. 2 Endonezyalı personelin bu saldırı sonrası düşerek yaralandığı, hafif yaralandığı açıklandı ve Birleşmiş Milletler çok tepkili. Bunun bir savaş suçu olduğunu belirtiyor ve İsrail'in peki tepkisi, hedefi, isteği ne? Bu merkezin yerinin değiştirilmesini istiyor. Dediğimiz gibi yani bütün uluslararası hukuku, normları hiçe sayarak Birleşmiş Milletler de bunun gerçekleşmeyeceğini, buna boyun eğmeyeceklerini belirtiyor. Bu restleşme var, tehlikeli bir restleşme. Buna İtalya'dan, Fransa'dan da tepkiler geldiğini hatırlatalım. Sadece Birleşmiş Milletler'den değil ama zaten İsrail bunları, bu uluslararası tepkileri dinlemiyor. Doğru. Gazze'ye yönelik saldırılardan ama daha fazla bir tepki olduğunu Avrupa ülkelerinden Lübnan'a, Beyrut'a yönelik saldırı sonrasında görebiliyoruz. Evet. Şimdi